Merhabalar. Levent Kahraman. Kimyagerim. Aşağı yukarı 22 yıldır kozmetik sektöründe çalışıyorum. Birçok alanda çalıştım. Ar-Ge'de, üretimde, satın almada, pazarlamada. 2007 yılında da Laber Kimya'yı kurarak kendi şirketimin faaliyetlerine başladım. Aşağı yukarı bu ay itibariyle 15 sene oldu. Ve bu süre içinde de organik kozmetikler üreten, doğal kozmetikler, vegan kozmetikler ağırlıklı olarak üreten bir firma olarak yoluna devam ediyor Laber Kimya. Ben evliyim. 3 tane oğlum var. İzmir'de yaşıyorum. E, Kozmetikle olan maceram aslında üniversite bittikten sonra başladı ve zamanla farklı şekiller aldı. Kozmetikle ilgili eşimle yazdığımız Türkiye'nin kozmetik tarihi üzerine bir kitabımız bulunuyor. Değişik boyutlarda araştırmalar yapmayı ve kozmetiğin insanlarla olan ilişkilerini derinliğini incelemeyi çok seviyorum. Laber Kimya'da da aslında birazcık kozmetik ürünlere ürün odaklı değil de insan ilişkileriyle ele almaya çalıştım. Uzun zamandır da bununla ilgili dillendirdiğim etnokozmetik tanımlı bir kavram var. Bugün zaten etnokozmetiği değişik boyutlarla bir çerçeve çizmeye, bir taslak oluşturması için, bir bakış açısı oluşturması için düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Etnokozmetik fikri aslında etnik kelimesiyle kozmetik kelimesini bir araya getirmesiyle oluşuyor. Şöyle ki etnik kelimesi Yunanca bir kelime ve ulus kavim sözlüğünden türüyor. Etnos kelimesinden türüyor. Bu sadece aynı dili, ırkı paylaşan insanlar olarak tanımlanabileceği gibi aynı kaderi, aynı yaşam standartlarını ya da aynı ekosistemi paylaşan insanlar olarak da tanımlanabilir. Sadece aynı ırk olarak tanımlamak bugün anlamıyla doğru bir tanımı olmayacaktır. Kozmetik kelimesiyle ise yine kozmos kelimesinden türeyen ama düzenli olma anlamına gelen fakat günümüzde güzel olma, iyi olma hallerini tanımlayan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanıyla etnokozmetik aslında şöyle tanımlayabiliriz. İnsan topluluklarının güzellikle olan ilişkisi. Yani iki kelimenin birleştiği noktada insan topluluklarının güzellikle olan her türlü ilişkiler olarak tanımlama şansımız olacaktır. Bunu tanımlarken aslında çıkış noktası şöyle. Her toplumun güzellikle olan ilişkisi ayrı, güzelliği tanımlaması ayrı. Bir toplum için güzel olan başka toplum için güzel olmuyor, çirkin olabiliyor. Bununla ilgili örnekler vereceğim. Ya da bir toplum için çirkin olan öbür toplum için güzellik olabilir. Güzellik görece bir kavram. Hem din tarihinde hem felsefe tarihinde hem toplumlar tarihinde güzellikle ilgili çok fazla metin var, tanım var. Güzelliği bütünsel güzellik olarak ele alan, şekilsel güzellik olarak ele alan, içsel güzellik olarak ele alan çok fazla yaklaşımlar var. Fakat burada etnokozmetik dediğimiz zaman toplumların güzelliği nasıl ele aldı, nasıl tanımladı ve güzel olmak için neler yaptı. Tabii bir kozmetik üreticisi, bir kimyager olarak bunu daha çok kozmetik ürün boyutuyla neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Fakat bunu anlamaya çalışırken de arka taraftaki bütünsel güzellik anlayışından da uzak davranma şansımız olmuyor. Onunla ilgili de bir iki şey eklemeyi düşünüyorum. Burada bir metafor var aslında. Güzellik ve çirkinlik metaforu. Güzellik kavramı aslında karşıt olarak çirkinlik olarak algılansa da aslında toplumlarda güzellik kavramı iyilik kavramıyla da bir etkileşim içinde. Yani iyi olan güzeldir, kötü olan çirkindir diye bir algı var. Bu aslında güzelliğin şekilsel değil de aslında içsel bir yansıması. Bir hikaye anlatıldığında, bir masal anlatıldığında, daha çok masallarda bu çok vardır. Bir güzel anlatıldığı zaman biz onun iyi bir insan olduğunu düşünmeye başlarız. Ya da bir çirkin anlatıldığında biz onun kötü bir insan olduğunu düşünmeye başlarız. Tersi de doğrudur. Kötülük anlatıldığında onun iyi olmadığını anladığımız andan onun çirkin olacağını düşünürüz. Buradaki çirkinlik içsel de olabilir, şekilsel de olabilir. Ya böylesi bir durum. Bununla ilgili Anadolu'da çok fazla söz söylenmiştir. Mesela bir türküde diyor ki çirkin ile bal yemem, güzel ile taş taşırım. Yani buradaki güzellik aslında hani içsel güzellikle ilgili bir şey. Yine güzelliğin on para etmez yolundaki aşk olması, aşk Veysel'in sözü. Yine başka bir şey, Şems Tebriz'in güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister gibi. Bu şekilde devam eden Anadolu geleneğinde söylenmiş sözlerin yanında Eflatun gibi önemli bir felsefecinin bu hayata değer verdiren tek şey sonsuz güzelliğin görülmesidir gibi sözü var. Aslında bu da güzelliğin
hem içsel hem dışsal bütünsel yaklaşımı var ve güzel olanı da insanların sevdiği, güzel olmak istediği, güzel olanla yaşamak istediği, çevresini güzellikle doldurmak istediğine dair bir realite var. Burada farklı felsefecilerin güzellikle ilgili tanımları var. Yani iyi ve doğruyu güzel olarak tanımlıyorlar. Yani iyi olarak anılan her şey güzel. Bu İslam felsefesi Farabi'den Yunan felsefecilere kadar uzanıyor. Burada etnokozmetiği tanımlamak için bazı kaynaklar ve bazı bilimlere ihtiyaç var. Aslında etnokozmetikle ilgili akademik bir çalışma henüz yok. Bunu akademik olarak ele alıp farklı boyutlarla değerlendiren çok yani hiçbir şey göremedim açıkçası ben. Bununla ilgili yeni yeni alakadar olan insanlar var. Peki bunu yaparken nerelerden yararlanılabilir? Bu konuyla ilgili en önemli kaynaklar aslında etnobotanik veriyor. Etnobotanik aslında toplumların bitkilerle olan, insanların bitkilerle olan ilgisini ve alakasını tartışan, araştıran bir bilim dalı. Genellikle eczacılık fakültelerindeki bir çalışma alanı ve bu konuda çok uzman kişiler var. Etnobotanik çalışmaları aslında etnokozmetikle ilgili güzel datalar veriyor. Yani etnobotanik çalışmalara baktığınız zaman insanların bitkileri tedavi olmak için ya da sağlık konusunda neler yapmışlar bakabilirsiniz. Çünkü etnobotanik sadece kozmetik ya da sağlık anlamındaki çalışmalar değil, giyinmeden barınmaya kadar birçok şeyi inceler. Ama etnobotanik çok önemli verilere sahip. Bununla alakalı da Türkiye'de çok fazla tez çalışması ve araştırma var. Özellikle o tezlerde, araştırmalarda, dipnotlarda bulunan o etnobotanik çalışmanın yapıldığı bölgedeki insanların bu konuda güzel olmak için neler yaptığı ile ilgili notlar bulabiliyorsunuz. Yine etnobiyoloji yani insanların biyoloji biliminin toplumlarla olan ilişkisi, arkeoloji, antropoloji gibi alanlarda çok fazla data bulmak mümkün. Örneğin arkeolojik kalıntılarda o bölgede yaşamış insanların neler kullandığını güzelleşmek için görme şansları olabiliyor. Aynalar çıkabiliyor, tütsüler çıkabiliyor, süs eşyaları, ziynet eşyaları çıkabiliyor. Antropolojinin insan ilişkilenmelerindeki detayları inceleyebiliyor. Bunların harici özellikle bizim gibi çok kültürlü bir topluma sahip olan insanların bakacağı konulardan birisi en önemlilerden biri somut olmayan kültürel miraslar. Mesela masallar, mitler, efsane, türküler, anlatılar. Bunlar çok fazla data ulaştırıyor. Aslında benim en çok ilham aldığım noktalardan birisi de etnobotanikten sonra diyebiliriz belki. Bu tarafla ilgili de çok fazla kaynak var. Burada mesela hemen birkaç tane masal alıntısıyla ya da hikayelerden, aktarımlardan örnek vereyim. Mesela bir ipek gibi saçlar, inci gibi dişler. Yani aslında Anadolu'daki birçok masalda güzel olanı tanımlarken saçların ipek gibi olması, dişlerin inci gibi olması, beyaz parlak dişlerin olması güzel olanı tanımlamıştır. Mesela Güneş Kız masalda ipek gibi saçlar tanımı Nakip Tezel'in Türk masalları kaynağında görebilirsiniz. Orada çok fazla örnek var burada. Bununla alakalı bugün kozmetik sektörüne dönüp baktığımızda ipek ya da ipek proteininin kozmetik sektöründe çok fazla kullanıldığını göreceksiniz. Aslında ipek gibiden kasıt bir şeyin ipeğe benzemesi iken ipeğin kendisini kullanarak ipeğe benzemek. Bununla ilgili kozmetik üreticilerinin yaptıkları çalışmalar var. Kozmetik bilim insanı yaptığı çalışmalar var. Örneğin bir fikir versin diye Google'dan ipek proteini kozmetik ürünleri diye araştırdığınızda çok fazla çeşitte kozmetik ürüne karşılaşıyorsunuz. Bunlar sadece cilt değil, saç ürünleri de olabiliyor, bebek ürünleri de olabiliyor. Bu ürünler ipeğin proteini ya da ipeğin kendisini kozmetikte kullanılarak elde edildiği ürünler. Dünya pazarında yine Amazon gibi pazar yerlerinde ipek proteini içeren kozmetikleri incelemeye çalıştığınızda çok ciddi bir ekonomisi olduğunu, çok çeşitli markaların çok çeşitli ürünler yaptığını ve iyi satış adetlerine yükseldiğini görebiliyorsunuz. Yine diğer tarafta inci gibi dişler kavramı özellikle Türk kozmetik girişimcilerinden, kozmetik tarihinde önemli yeri olan Necip Akar gibi 1930'larda, 40'larda ya da Ethem Perter gibi 1920'lerde, 15'lerde yaptıkları ürünlere diş parlatıcı ürünler kullanmış ve beyazlık parlaklığı, inci gibi parlamayı o zamanla bugüne diş kozmetik ürünleri sektöründe kullanılan bir ibare olmuş. Aslında toplumun güzeli tanımlama şekli günümüz global markalarının ürünlerini tüketiciye ulaştırma şekline dönüşmüş.
Yani aslında güzeli toplum belirlemiş. Global markalar ya da kozmetik üreticileri o güzele ulaşabilmek için ürünler geliştirmişlerdir. Aslında buradaki denge çok ilgimi çekmiştir benim. Özellikle altını çizeceğim birkaç örnek daha vereceğim. Diğer taraftan güneş gibi parlak, ay gibi nurlu yine Anadolu'daki güzellik tanımı ile alakalı verilen bir betimlemedir. Bunun da özellikle ayın 14'ü gibi olma. Ayın 14'ü dolunay halidir. İşte yüzün güzel halini ayın 14'ünde benzetme. Cildin parlaklığı ya da saçın parlaklığı, aydınlığı Anadolu insanının güzellik tanımında çok önemli bir yer almıştır. Bununla ilgili saçların parlak olması, örneğin yine Nakip Teyze'nin Türk Masalı'nda şöyle bir tabir geçiyor. Güneş gibi parlak saçlarını değer biçilmez almalarını, hele ay parçasına benzeyen güzel yüzünü seyrettikten sonra dayanamamış sormuş. Yani aslında burada bir tanım yapıyor, kadın tanımı. Yine burada öne çıkan parlak saç, aydınlık yüz, kozmetik sektöründe büyük bir pazara dönüşmüştür. Mesela şu an kozmetik sektöründe saç bakım ürünlerinin büyük kısmı saça parlaklık verme iddiasıyla satılmaktadır. Yani aslında parlak saçın güzel olduğu tanımı Anadolu insanında da böyle, dünyanın birçok ülkesinde de böyle ve kozmetik sektöründe birçok ürüne dönüşmüş. Bununla ilgili onlarca ürün görebilirsiniz yine Amazon gibi sitelerde ya da Google'da. Öte yandan cildin parlaklığını anlatan birçok üründe piyasada bulunuyor. Yine bununla alakalı akça ve süt gibi tenli. Yani burada bu birazcık daha beyaz tene hitap eden Orta Doğu'nun güzellik tanımı. Yani kadının beyaz tenli olması, güzel olması ile ilgili bir tanım. Bununla ilgili mesela çıkıklı kuyudan su çeken akça pakça güzel kızsa gözü ilişir. Bu da Billur Köşk masallarına geçen bir tanım. Şimdi buradan yola çıkarak beyazlatıcı ürünlerin pazarına baktığımızda yani cildin beyazlaşması için yapılmış kozmetik ürünlere baktığımızda neredeyse dünyadaki kozmetik ürün pazarının büyük kısmını oluşturuyor. Burada çok ince bir detayla aslında konuyu biraz yerelleştirmeye çalışacağım. Yine burada Amazon'dan bakabilirsiniz. Google Trends'ten Google Trends Google'daki arama datalarını istatistik hale getiren bir veri sunuyor sizlere. Ve özellikle bu verilerin hangi ülkede nasıl sıklıkla arandığını gösteriyor. Burada whitening krem olarak aradığınızda bu aramanın en çok Sri Lanka, Pakistan, Somali, Bangladeş, Nijerya gibi ülkelerde olduğunu, aslında beyazlatıcı ürünlerin güzellik sağladığına kanaat getiren ülkelerin aslında beyaz tene sahip olmayan, daha koyu tene sahip olan insanların olduğu ve onların güzellik tanımında beyaz olmanın güzellik gibi anlaşıldığı ki bu halk arasında da yaygın bilinir. Batıya doğru gittikçe bronz ten, doğuya gittikçe beyaz ten güzel olarak tanımlanır. Ki bu bizim halkımız arasında da şurada da gördüğünüz üzere masallarda da farklı tanımlarla toplum içine işlemiş durumda. Bu güzellik tanımının aslında ne kadar yöreden yöreye, bölgeden bölgeye, toplumdan topluma değiştiğini de gösteren güzel bir örnek. Şurada haritanın daha koyu olarak gözüken kısımlarına baktığınızda aramaların en çok yapıldığı ülkeler olduğunu göreceksiniz. Yine güzellikle ilgili özellikle al yanaklar, bal dudaklar, güzel boyuncalar, ince beller gibi tanımlar var. Özellikle al yanak konusu bildiğiniz özellikle e, kozmetik sektöründeki allıklar, fondötenler, farklı farklı ürünlerin ana altyapısını oluşturuyor. Yine sırma hatun masalında işte gümüş tel yani sır oradan geliyor. Yaldızlı sır demek gümüş tel anlamına geliyor sırma. Burada mesela yine gümüş gibi saçlar, parlayan saçlar. Yine gülle ilgili inanılmaz bir data var. Gül biliyorsunuz Anadolu kültüründe e, çok zaman güzelliği, aşkı, sevgiyi, muhabbeti çağrıştıran bir üründür. Ve şu an dünyada Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'ya kadar Türkiye'de gül ürünleri, gül kozmetikleri gönderiliyor. Gülün şu an inanılmaz bir trendi var. Çok satılıyor. Gül suyu özellikle, gül içeren kozmetik ürünler. Çünkü güzellikle eşleştiren bir bitki. Özellikle Osmanlı Sarayı'nda da çok kullanılmıştır. Burada bu ürünlerin dönüşümü nasıl oluyor? Biraz buna değinmek lazım. Benim burada yani bir kimyacı olarak belki bir biyoloğa sorsanız dünyanın kırılımı nerede oldu, toplumların gelişimi belki şey diyebilir. Mikrobiyolojinin keşfi yani mikropların keşfi diyebilir. Örneğin mikroplar keşfedilmeden önce toplumda hastalıkların kötü ruhlar, kötü kokular tarafından yapıldığına inanılıyordu. Ne zaman ki mikropların keşfedildiği ortaya çıktı, o zaman artık tıp başka bir yere geldi. Böyle bir kırılım değerlendirilebilir.
Bir kimyacı olarak da bence dünyanın kırılımını iki safhalı incelemek mümkün. Bunlardan bir tanesi molekülün saklanması, bir tanesi molekülün keşfedilmesi. Bunlar ne demek? Molekülün saklanması. Şimdi kozmetik sektöründe örneğin cildi beyazlatılmasını sağlayan bir bitki, örneğin meyan kökü, örneğin dağ çileği, örneğin portakal kabuğu. Bu gibi bitkileri kozmetik sektöründe kullandığımız zaman bunların işe yaramasını sağlayan molekülleri vardır içinde. Ya da bir gülün kokusu insanlarda psikolojik bir eşiği aşıtırabiliyorsa buradaki etkiyi yapan şey gülün içindeki moleküller. Ya da sarı kantaron bitkisinin yaraları iyileştirmesi için Anadolu'da kılıç otu diye de kullanılıp kılıç yaralarının tedavisine kullanılması gibi durumları. Ya da güzel avrat otu diye bir otla kadınların göz bebeklerini daha büyük gösteren bir ot ve bu büyük gösterdiği için daha güzel göründüğüne bir kanaat getirilip oradan da güzel avrat otu dedikleri bir ot. Bu gibi bitkilerin işe yaramasının nedeni içlerindeki moleküller. Moleküller kimyasal maddelerdir aslında ve bitkilerin içinde vardır ve bir döneme kadar insanlar bunların nasıl saklanacağını, nasıl taşınacağını bilmiyorlardı. Mesela bir gülü sadece mevsiminde kullanabilirdiniz. O gülü kışın kullanamazdınız. Çünkü mevsiminde onu dalından kopardıktan bir süre sonra ömrü biter ve solardı. Kokusunu da saklayamazdınız. Bir gün insanlar bunu saklamayı öğrendiler. Yani bu bir anlık bir şey değil. Tarihe yayılan kadim bir bilgi ama şöyle ki bir yağ mesela sarı kantaron ve zeytinyağı. Sarı kantaron bitkisini zeytinyağının içine koyduğunuz zaman 20 gün boyunca beklettiğinizde sarı kantaron içindeki moleküller zeytinyağının içine geçiyor ve zeytinyağının adı ondan sonra sarı kantaron yağı olarak tanımlanmaya başlıyor. Şu an piyasada satın aldığımız kırmızı renkli sarı kantaron yağı böylesi bir yağdır. Biz buna sarı kantaronun moleküllerini zeytinyağına taşımak diyoruz. Yani aslında ne yapıyoruz? Sarı kantaronun moleküllerini saklıyoruz. Saklamak ne demek? O molekülleri ihtiyaç duyduğumuz başka zamanda kullanabilmek. O molekülleri dünyanın başka yerine de taşıyabilmek. Aslında moleküllerin saklanması öğrenildikten sonra insanlar, tarım yapan bireyler tarımsal ürünleri gıda olarak başka zamanlara saklamayı, tarımsal ürünleri ilaç olarak başka zamanlara saklamayı ya da kozmetik olarak kullanım için başka zamanlara saklamayı öğrenmiş oldular. Bununla beraber ne oldu? Aslında tarımsal alandaki ihtiyacı belki daha endüstriyel küçük ölçekli ya da büyük ölçekli planlamaya başladılar. Çıkan o bitkileri saklayabildikleri için başka yerlere satabilmeyi öğrendiler ve bunun yaygınlaşması, ucuzlaşması, insanların konfor alanının genişlemesini sağladılar. Bence bu çok önemli bir keşiftir ve belki de dünyanın dönüşümüne en büyük katkı sağlayan keşiflerden, kırılımlardan biridir kimya gözüyle baktığımızda. Bu yanıyla molekülün saklanabilmesinden sonra insanlar etnik bilgilerini başka toplumlarla paylaşmayı da öğrendiler. Mesela bu bilgi o bitki o bölgede o yörede sadece kullanılıyorduysa saklamayı öğrendiği için onu oradan başka yere göndermeye başladılar. Ve bu kültürel aktarımla dünya yüzeyinde birçok molekül gezmeye, birçok insana dokunmaya, birçok insanla buluşmaya başladı. Bu önemli keşiften sonraki en önemli keşif de belki molekülün keşfi demek. Ne demek molekülün keşfi? Örneğin gülün içinde feniletil alkol denen bir molekül var ve bu molekül bizim kokladığımızda bize gül kokusu almamızı sağlayan moleküllerden bir tanesi, en önemlisi diyebiliriz. Feniletil alkolü gülün içinden alabilmeniz için 4 ton gülü kaynattığınızda 1 kilo gül yağı elde edebiliyorsunuz. 4 ton gülü saklamak istediğinizde 1 kiloluk bir şişeye sığdırabiliyorsunuz. Ve o 1 kiloluk şişe 4 ton güle bedel. Bu gülün maliyeti, işçiliği, tarımsal çabası ve mevsimini beklemesi. Bunun gibi durumlar söz konusu. Fakat feniletil alkol dediğimiz molekülü siz laboratuvarda sentezlediğinizde 4 ton güle ihtiyacınız yok. 4 ton gülün maliyeti sonucu oluşan 1 kilo gülün yağının kilosu 10.000 dolar ya da 10.000 euro, değişkenlik gösterse bile. Ama 1 kilo feniletil alkolü laboratuvarda kimyasal kaynaklardan sentezlediğinizde 10 dolar gibi bir maliyeti olabiliyor. Ve dolayısıyla ne oldu? Molekülün keşfiyle beraber doğada bizim tanıdığımız, bildiğimiz molekülleri biz laboratuvarda sentezlemeyi öğrendik. Dolayısıyla bu gibi doğayı taklit etmeyle doğada olan şeyler çoğalmaya başladı. Bu iki durum aslında günümüzde etnokozmetik kavramının da aslında kökenini oluşturuyor. Aslında tüm kimya sektörünü oluşturduğu gibi. Özellikle bizim toplumumuzda şu an
endemik olan bir türün içindeki molekül dünyada bilinmiyorsa biz onu saklayabilir, keşfedebiliriz. Sentezini keşfetmek. Yani o molekülü saklayabilir, çoğaltabilir, başka yerlere satabiliriz, ürüne dönüştürebiliriz. Gıda ürünü olabilir bu, kozmetik ürün olabilir, ilaç olabilir. Hangi etkisi varsa ya da onun etkili maddesinin molekülünü sentezleyip satabiliriz. Örneğin çay ağacı Türkiye'de yetişen bir ağaç değil. E, Farklı ülkelerin ağacı ama içinde bir molekül var. Terpinen 4 ol diye ve %35'ini oluşturuyor bir kilo çay ağacı yağının. Mesela terpinen 4'ü biz sentezlediğimiz zaman aslında çay ağacının etkisini sentezlemiş oluyoruz kısmen de olsa. Bunun gibi ülkemizde yetişen bir bitkinin içindeki molekülü sentezlemekten tutun da içindeki molekülü saklamaya kadar biz burada ham madde kaynağı üretmiş oluyoruz ve ondan sonra bir kozmetik proses başlıyor. Bunlarla ilgili değişik kaynaklar var. Türkiye'de tabii Orta Doğu'da ya da bizim biraz daha uzak doğu taraflarında bazı ürünler var. Ya aslında etnokozmetik denince insanların çoğusunun aklına gelen ürünlerden bir tanesi işte kına, bir tanesi dövme, bir tanesi sürme. Bunlar çok fazla kullanılan ürünler. Özellikle dövme toplumsal anlamda farklı böyle mistik beklentilerin de oluştuğu bir üründür. Örneğin Mardin bölgesinde avucunun içine 2 tane nokta dövme yaptıran kadın üzerine kuma gelmeyeceğini düşünürmüş. Mesela böyle inançları varmış. Yani sadece güzel olmanın değil, toplumda belki bazı kaderlerini tayin edici şeylere de etki yapmasını beklerlermiş. Özellikle dövme ile ilgili çok fazla çalışma var ve birkaç tane belgesel de var. O belgeselleri yapan kişilerle de görüşme şansım oldu, dinleme şansım oldu onları da. Çok azalan bir yanıyla Anadolu'daki dövme şu an dünyada daha farklı bir alan aldı ve büyük bir sektöre dönüştü. Yapılırken de ilginç bir metodu var, bir tarifi var ekranda gördüğünüz üzere. E, Renk veren kısmı yapılıp işleniyor ve özellikle kadınlar güzel olmak için kullandıkları bir ürünken bugün aslında artık bir yaşam stilini de gösteren bir ürüne dönüşmüş. Artık sadece Anadolu'da ya da Orta Doğu'da değil de dünyanın her tarafında kullanılan bir ürün. Yine sürme, özellikle Mısır'dan gelen, Anadolu'da da çok kullanılan bir alışkanlık. E, Bunları örnek olarak verebilirim ama başka değişik örnekler vereceğim. Şimdi etnokozmetiği tanımlarken aslında şunun altını çizmek gerekiyor. Etnomarketing diye bir kavram var. Etnomarketing aslında dünyada üretilen bir ürünün yerelleşmesi için gereken adımların atılması. Örneğin Ramazan ayında sofranızda şunu da bulundurun demeleri aslında bizim inançlarımıza göre yaşadığımız bir ayda global ürünü soframıza koymaları. Bu aslında etnomarketing ya da bizim sevdiğimiz renklerle bize ayakkabıların sunulması ya da bizim sevdiğimiz tatlarla bize çikolataların sunulması, içeceklerin sunulması. Bu etnomarketing yani global bir ürünün yerelleştirilmesi. Etnokozmetik ise şöyle tanımlayabiliriz bu yanıyla ticaretleştirme anlamında. Yerel bir ürünü global pazara sunmak. Mesela bizim burada yaptığımız bir kremi, burada bir ot ile yaptığımız bir ürünü sadece bu bölgenin insanının bildiği bir ürün ya da kullandığı bir ürün, çözüm olarak gördüğü bir ürünü globale taşımak. Mesela bunun örnekleri var. Örnekleri globalden yerele vereceğim. Aslında aralarda böyle bir fark var. Yani global ürünü yerele sunmak etnomarketing ise yerel ürünü globale sunmak da etnokozmetik. Aslında birbirleriyle ayrı kavramlar, birbirleriyle alaka yok ama etnomarketing akla gelecek konulardan bir tanesi olduğu için altını çizmek istedim. Yani bir anlamda yerel güzellik tanımını global kabullere ulaştırmak. Yani yerelde nasıl ki dövme bu demin bahsettiğim mistik öğelerle dahi kullanılırken şu an dünyada çok değişik objelerin insan vücutlarına çizildiği bir hale dönüştü. Yani global güzellik kabulleriyle senkronize oldu aslında. Sadece bizim kültürümüzdeki haliyle kullanılmıyor. Globaldeki anlayışta vücudun değişik yerlerine değişik objeler ya da değişik renkler kullanılarak çizilen bir ürüne dönüştü. Aslında yereldeki kullanım şeklinin belki çok daha ilkel şartlarla kullanılıyor ama daha pratik hale dönüştürülmesi, belki saklanamadan anlık kullanılıyor, saklanabilir hale dönüştürülmesi anlamına geliyor. Şimdi burada aslında birazcık da şey anlatılıyor, etnokozmetikte anlatmamız gereken konu. Sadece ürün değil, ürünü kullanan kişilerin yaşam şekli, ürünün kullanan kişilerin dünyaya bakış şekilleri. Yani lokal ve geleneksel bilgiyi, aslında buna bir kadim bilgi diyebiliriz. Bunu moleküler yapıda benzersiz bir hale getiriyorsunuz. Yani diyorsunuz bu bizim tarihimizde, lokasyonumuzda geleneksel olarak kullanılıyor. Ama bu içindeki şu molekülden dolayı da şöyle etkiler yapıyor. Aslında güncel bilimin dili moleküler düzeyde kozmetiği ele alıyor.
ve global pazarda daha konforlu ambalajlar, daha uzun raf ömürlü ürünler, daha az toksik ürünler kullanılıyor. Lokaldeki o değeri daha demin söylediğim moleküler düzeye indirerek global pazara sunmamız gerekiyor. Aslında halihazırda çok fazla etnokozmetik ürün var. Bunlar etnokozmetik denilmese de piyasada böyle bir başlık altında satılmasa da biz bunları etnokozmetik olarak tanımlayabiliriz. Örneğin gül, demin bahsettim. Örneğin birçok tuz. Mesela Gölü tuzu diye bir tuz var. Lübnan taraflarından, Lut Gölü'nden gelen ya da Himalaya dağlarından, Himalaya'dan gelen tuz diye. Yani o bölgenin insanının yaşam şeklinde bir anlamı olan, işte hikaye şöyle anlatılır. Bu bölgenin işte zaten Norveçli balıkçılar örneği gibi balıkçılar ellerinde kullanılır. Bu bölgenin kadınları güzelliğini buna borçludur. Sabahları kalkar şu saatte toplarlar gibi lokal yaşamdaki değerlerle global pazara sunulmuş ürünler. Yine Sibirya'nın ikliminde, işte vahşi ikliminde yetişen bla 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 gibi bitkiler anlatılır. Ya da Amazonların balta değmemiş ormanlarından şu bitki toplanır gibi. Aslında daha çok lokal değerlerle yetiştirilmiş bitkiler dünyada kozmetik ürünlerde binlerce yer bulmakta. Aslında bunlar etnokozmetik söylemlerdir. Zeytin, mineral su, mesela Fransız bir marka Fransa'nın X yerindeki mineral suyu şişelere doldurur ve bunu dünya pazarına satar. O suyun özelliklerini, o bölgenin özelliklerini anlatarak o ürünün özelliklerini anlatır. Yani aslında lokal bilgi ve o lokal bilgiyi yıllarca kullanmış olan insanların bununla alakalı edindikleri deneyimi bir kozmetik ürüne dünya pazarına sunmaya çalışır. Yine son yılların ünlü girdisi argan yağı, işte şu kadar yetişir, işte şöyle zorluklarla yetişir, böyle zorluklarla yetişir. Aslına baktığınızda hep etnik unsurlar anlatılarak insanların ilgisi o noktaya çekilir ve etnik unsurlar sonucu orada kullanılan bir anlama bürünmüş olan bitki, mineral içindeki moleküllerle kozmetik ürün etkilerine dönüşür. Böylesi bir akış olarak sıralama şansımız olur. Biraz ülkemizde de hani böyle detaylandırmak, yani birkaç örnek vermek gerekirse, mesela Karadeniz bölgesinde kadınlar saçlarınızın uzaması için mesela kirli su ile yıkarlarmış. Mesela şu anda halen bunu yapan e, yerler var. Yine ciltlerini nemlendirmek için kaymak kullanmaları, Egeli kadınların saç uçlarındaki kırıklar için zeytinyağı kullanmaları, işte Köyceğiz, Muğla taraflarında sarı sabır yani aloe vera bitkisini e, merhem gibi iyileştirme amaçlı kullanmak. Hatta zakkum çalısı için cilt rahatsızlıklarını gidermek için suyunu kaynatıp kullananlar, papatyanın nemlendirmek için kullananlar, yumurta sarısını kullananlar. Böyle birçok ürün var. Mesela at kestanesiyle şeker karıştırarak yenirse romatizma iyi gelir. Bu yüzden kullanıyorlar ama aynı zamanda saç uzaması ve saç dökülmesini engellemek için kullanıyorlar. Mesela at kestanesi şu an dünyada çok kullanılan bir bitki. Mesela bu yanıyla mesela böyle bir saç uzaması ve dökülmesini engellemek için bir kullanım şekli var şu an Anadolu'da. Bunu mesela moleküler düzeyde doğrulayıp dünya pazarına sunduğunuzda işte bu bölgedeki insanlar bunu kullandığı için bu bilgi dünya pazarına gelmiş oluyor. Aslında etnik bir bilgi, oradaki insanların yıllardır kullandığı kadim bir bilgi ve bu bilgiyi moleküler düzeyde doğruladığınızda, ki onu demin anlattığım prosesle, bunu dünyadaki insanların konforuna sunup o bölgeyi anlatarak pazarlayabilir, karşılık buldurabilirsiniz. Etnokozmetik konusu aslında alt başlıklar olan bir konu. Bu konunun alt başlıklarıyla bütün ele almak lazım ki bir endüstriye ve bir bakış açısına dönüşsün ya da bir paradigmaya dönüşsün, bir anlama dönüşsün. Özellikle kozmetik tarımı diye tanımlayacağımız bir kavram. Bu kavram da yine bu çerçevede söylediğim, dile getirdiğim bir kavram. Aslında kozmetik tarımı dediğimiz şey aslında tıbbi aromatik bitkilerin tarımıdır. Bunu özelleştirmek için kozmetik tarımı olarak tanımlıyorum. Buradaki maksat da kozmetik ürünlerin üretilmesinde kullanılan bitkilerin tarımı. Dolayısıyla etnik olarak toplanılarak kullanılan bir bitkinin tarımını yapmak aslında orada bir endüstri geliştirecektir ve o bitkinin sürdürülebilirliğini sağlayıp gerçekten de dünyada pazarda yer bulmasını sağlayacaktır. Yine kozmetik madenciliği, kozmetikte kullanılan mineral suların, madenlerin, tuzların madeni. Yine hayvancılık, buradaki kasıt aslında hayvanların e, kozmetikte kullanılan ürünlerini sağlamak için hayvancılık yapılması. Örneğin ipek böceği yetiştirici, arıcılık, işte koyunların yününden bir şey elde etme, keçinin sütünden bir şey elde etme gibi. Burada kullanılan kozmetik girdilerini sağlamak için hayvancılık yapılması ve tabii ki turizm,
kozmetik turizmi şu an dünyada bazı ülkelerde yapılıyor. Şimdi konuştuğumuz etnik unsurların getirdiği özgün ve unik, benzersiz bir durum var. Sadece burada olma durumu var. Yani insanlar sadece burada olan bir şeyi almak için, görmek için gelebiliyorlar ve Türkiye turizm ülkesi. Bu anlamda sadece bu ziyaretleri kozmetik turizmi anlamında. Yani bu süreci anlatan rotalar çizerek, bu süreci açıklayan, bu sürecin olduğu deneyimler yaşayarak, nasıl ki işte Kapadokya'da bazı işte el işi işler yapıyor. Aynı şekilde turistik olarak geldiği bölgede bu etnik sürecin deneyimini yaşama işin içine girebilir. Bu anlamda etnokozmetiği ben bir strateji olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle Türkiye gibi kozmetik ülkesi olmayan ama bitki ülkesi olan, etnik unsurlar ülkesi olan birçok şey var, nedenlerini sıralayacağım. Ülkelerde bir strateji olabilir. Yani güçsüz gibi gözüken yanımız çok güçlü olan yanımızla öne çıkabilir. Yani güçsüz gibi gözüken yanımız bir kozmetik ülkesi denildiğinde akla gelen bir ülke değiliz. Ama tarih dediğimizde, mitoloji dediğimizde, etnik unsurlar, kültürler dediğimizde Anadolu bir kültürler mirası ve öyle bir karışımı var. Bununla ilgili çok fazla hikaye var. Bu anlamda bir strateji olarak ele alınabilir ve buradaki etnobotanik çalışmalar, arkeolojik çalışmalardan çıkan bulgularla bilimin bugünkü moleküler düzeyde kozmetik yaklaşımını birleştirip dünya pazarına ürünler götürülebilir. Bu başlığın altında da stratejik gelişim olarak tarımsal, madencilik, hayvancılık ve turizm tarafında yeni bir alan oluşturulabilir. Bu bir strateji olarak değerlendirilmesi gereken konu. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü demin de söylediğim üzere çok fazla kültür yaşamış Anadolu'da, çok fazla millet yaşamış ve onların bugüne yansıyan mirasları var. Bunlar dil de var, halen yaşayan diller var, yaşayan dinler var. Onun harici kalıntılar var, yerleşkeler var, hikayeler var, türküler var. Bu anlamda inanılmaz bir etnoloji coğrafyası, etnik coğrafya burası. Somut olmayan kültürel miras zenginliği çok fazla. Bu anlamda demin söylediğim gerekçelerden dolayı çok fazla anlatılar devam ediyor. Örneğin dünyanın ilk romanının ya da ilk metninin Anadolu'da olmuş olması, ilk tahılının Anadolu'da yetiştirilmiş olmasından tutun da ilk güzellik yarışmasının ya da dünyanın ilk hekimlerinden Galen'in Anadolu'da yaşamış olmasından çok fazla miras var. Demin dediğim gibi yaşayan halen çok fazla dil ve kültür burada bulunuyor. Bitki anlamında toplam Avrupa'nın bitkisi kadar sadece Türkiye'nin tıbbi bitkisi var yani neredeyse. Yani o anlamda çok fazla bitki zenginliği olan bir ülkeyiz. Aynı zamanda bir turizm ülkesiyiz. Tüm bunları topladığımızda aslında etnokozmetik Türkiye için bir strateji olabilir ve Türkiye bunu başarabilir ve bu söylem Türkiye'den dünyaya bir model olarak çıkabilir. Bizim yaptığımız birkaç şey var. Bu etnokozmetik çalışmalarıyla bir farkındalık oluşturmak için. Mesela bir kozmetik kısa film yarışması yapıyoruz. Bu kısa film yarışmasında amacımız kozmetik bitkilerini Anadolu'daki güzellik anlayışını, şifa anlayışını, sürdürülebilirliği, iyilikle ilgili anlatıları, somut olmayan kültürel aktarımları, bunları bağımsız yönetmenler filmler çeksinler. Bu filmler yine bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilsin. Birinci olan, ikinci, üçüncü olanlara ödüller verelim ve bu filmler insanlara ilham olsun. Bu kapsamda 2017'de başladık. Bu geçtiğimiz Şubat ayında 2022 yılında üçüncüsünün galasını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 70 film yarıştı. Bu filmlerde Diyarbakır'dan Çanakkale'ye kadar, Sinop, Amasya'dan Hatay'a kadar ülkemizin dört bir yanından bağımsız yönetmenler ülkemizin dört bir yanının bitki ve güzellikle, iyilikle, şifayla olan filmlerini, bakış açılarını sundular. Çok fazla insana ulaştırdık. Birkaç tane film uluslararası ödüller aldı. Birisi Cenevre'de, birisi Japonya'da ödüller aldı. Bu filmlerle bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz ve bu şeyi devam ettireceğiz. Bu sürecimizi destekleyen çok fazla STK ve üniversite var. Bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz ve insanlar ya böyle de bir şey mi varmış ya işte filanca yerde şöyle de bir şey mi varmış işte bu işe mi yarıyormuş deyip bir cesaret edinme süreci yaşıyorlar. Bu anlamda Ivanatura kozmetikfilm.com diye bir web sayfamız var. Oradan da tekrardan dördüncüsünün yayınını yapacağız. Bu anlamda da aslında etnik bilgilerin güncel uygulamalarına nasıl ulaşabiliriz? Sanatla nasıl birleştirebiliriz? Onu önemsiyoruz. Çünkü sanatın yeni bilgiyi destekleyen bir yanı var. Yani sanata entelektüel bilgi olarak bakarsak entelektüel bilgi yeni bilgiyi doğuruyor. Aslında lokaldeki bilgiyi biz yeni nasıl sunabiliriz? Onun peşindeyiz. Etnokozmetiğin böyle bir yanı var öte yandan. Tabii basında falan çok yer buldu. İlginç bir çalışma olduğu için
birçok kişiye Anadolu bitkilerin farkındalığını oluşturduk. Masal Fabrika'da da bir etkinlik yapıyoruz. Burada aslında fabrikanın önünü masal atölyelerine dönüştürüp birçok insanı ağırladık. Yerel üreticilere standlarla ürünlerini ziyaretçilere satmalarını sağladık. Yetişkinlere ve çocuklara güzellik masalları anlattık. Bu ürünleri biz buradaki değerlerle oluşturup aslında kendi markamızla, şirketimizle ne yapıyoruz? Uluslararası fuarlara götürüp dünyanın değişik yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela en son geçtiğimiz ay Almanya'da Biofach fuarındaydık. Orada birçok insan bu fuara gelerek ürünlerimizi gördü. Biz başka firmaların bu tarz ürünlerini gördük. Bir ekosistemin bir parçası olduk. Ve bu ürünlerimizi anlatırken de şurada göreceğiniz üzere etnokozmetiği bir söylem olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Güzellik ürünlerini sürdürülebilirlik çerçevesiyle yaparken etnokozmetik bizim için bir söylem oluyor. Ve bu şekilde de dünya pazarında yer bulmaya çalışıyoruz. Bizim gibi başka firmaların da olması gerekiyor, çoğalması gerekiyor. Bu anlamda da etnokozmetiğin iyice derinleştirilmesi, farklı disiplinler tarafından tartışılması, araştırmalar yapılması, çok fazla örnekler çıkması lazım. Bu şekilde değerleyebilirim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.